Ebu Eyyub el-Ensari. Asıl adı Halid bin Zeyd olup Medineli ilk Müslümanlardan ve seçkin sahabelerden biridir. Peygamber Efendimiz 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman evi yapılıncaya kadar 7 ay onun evinde misafir kalmıştır. Bu misafirlikten sonra kendisine Mihmandar-ı Nebevi veya Mihmandar-ı Resul de denilmiştir. Allah Resulü hayatta bulunduğu sürece yanından hiç ayrılmamıştır. Peygamber Efendimizin vahiy katipliğini yapmıştır. Peygamber Efendimiz ile birlikte Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına katılmış, Hayber'in, Mekke'nin ve Taif'in fethinde bulunmuştur. Bu savaşlar esnasında zaman zaman Peygamber Efendimizin korumalığını yapmıştır. Peygamber Efendimizin vefatından sonraki devirlerde Suriye, Filistin, Mısır ve Kıbrıs'ı fetheden orduda yer almıştır. 669 yılında 80 küsur yaşındayken İslam ordusuyla beraber İstanbul seferine katılmıştır ve kuşatma esnasında şehit düşerek buraya defnedilmiştir. Kabri Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'u fethetmesinden sonra hocası Akşemseddin tarafından keşfedilmiş ve üzerine türbe yaptırılmıştır. Fatih Sultan Mehmet türbe yaptırdıktan 5 yıl sonra yani 1458 tarihinde Eyüp Sultan Camii'ni yaptırıp ibadete açmıştır. Eyüp Sultan Camii İstanbul'un Eyüp semtinde yer alan ve Haliç kıyısından Boğaz'ı selamlayan bir cami. Yalnızca bir cami olmakla kalmayan bu yapı çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan bir ibadethane konumundadır. Eyüp Sultan Camii'nde kılıç kuşanan ilk isim Fatih Sultan Mehmet olmuştur. Fatih'e kılıcını kuşandıran kişi ise Akşemseddin'dir. Onun arkasından pek çok padişah da Sinan Paşa Köşkü'nden kayaya binerek Bostan İskelesi'ne gelip namaz kıldıktan sonra Şeyhülislam tarafından kılıç kuşanma geleneğini sürdürmüştür. Eyüp Sultan Camii'nin planı dikdörtgendir ve mihrabı çıkıntılıdır. Merkez kubbe 6 sütun ve 2 fil ayağına yaslı haldedir. Etrafında bir yarım kubbe, ortasında Eyüp Sultan Türbesi ve avlu ortasında yaşlı bir çınar ağacı vardır. Cami pek çok defa onarımdan geçmiştir. Yapılan ilk minarelerin boyları kısadır. 1733 yılında uzun minareler inşa edilmiştir. Bu uzun minareler bir yıldırım düşmesi sonucunda hasar gördüğü için tekrar tamir edilmesi gerekmiştir. Eyüp Sultan Camii döneminde yoksulların da gözetildiği bir ibadethane olarak işlev görüyordu. Eyüp Sultan Camii çevresinde Sultan Mehmet'in isteğiyle yapılan imarette günde 2 kere yemek çıkardı. Normal zamanlarda pirinçli ya da buğdaylı yemek verilirken Ramazan ayına gelindiğinde menüdeki yemek etli olurdu. Özel günlerde, cuma veya kandillerde zerde ve zerbaç, pilav ikram edilen yiyeceklerin arasında bulunurdu. Caminin kapısının önünde Sinan Paşa Kasrı yer alıyordu. Daha sonra bu kasır 1798 yılında yıkılarak bulunduğu alana dev bir çınar ağacı ve parmaklıklı bir set konulmuştur. Parmaklığın çevresinde çeşmeler vardır. Bu parmaklıkların üzerinde Mevlevi sikkeleri yer alır. Bunun sebebi ise caminin tadilatından sonra ibadete açan Sultan 3. Selim'in Mevlevi olmasıdır. Caminin dış avlusundan caddeye açılan 2 kapısı bulunur. İç avlu 12 sütun ve 13 kubbeden oluşur. Avlunun ortasında ise şadırvan vardır. Türbe tek kubbeli olmakla beraber 8 köşeye sahiptir. Caminin dış avlusunda sebiler aslanır. Bu sebil 3 pencerelidir. Bayramlarda ve özel zamanlarda şerbet dağıtıldığı için şerbethane adıyla da anılır.